Yüzüklerin Efendisi evrenindeki en büyük ihanet kimindi? Aklınıza hemen güç yüzünden aklını yitiren Aksaruman gelecektir. O beyaz cübbesini kirletip Sauron'un kölesi olan, Ortanç Kulesi'nde kendi ördüğü ağlara dolanıp kalan adam ya da küçük, hastalıklı zihniyle Frodo'yu örümceğe satan Gollum, binlerce yılı yüzüğe kölelik ederek insanlıktan çıkmış, kendi adını bile unutmuş zavallı. Belki de yüzüğe yenik düşen Boromir. İyi bir insan ama sonunda gücün fısıltısına direnememiş bir savaşçı. Orta Dünya tarihinin en kanlı, en acımasız ve en yıkıcı ihanetini saf, kusursuz ve bilge sandığımız Ork'tan biri, bir elf yaptı. Karanlık tanrı Morgoth binlerce yıl boyunca Orta Dünya'nın en muazzam, en güzel, en korunaklı şehrini aradı. Ama bulamadı. Orduları dağlarda kayboldu. Casusları geri dönmedi. Hiçbir kuvvet o şehre ulaşamadı. Morgoth o şehri savaşarak düşürmedi. O şehri içeriden bir elf kendi rızasıyla Morgoth'a sattı. Ve bunu altın için yapmadı. Güç için de yapmadı. Korktuğu için de değil. Hastalıklı, saplantılı, karanlık bir aşk için yaptı. Bu videonun sonunda elflerin o parlak zırhlarının altındaki karanlığı göreceksiniz. Ve Orta Dünya'nın en büyük, en acı trajedisinin nasıl koptuğunu, bir insanın ya da bir elfin içinde büyüyen o sessiz, görünmez kürmenin nasıl bir şehri yuttuğunu anlayacaksınız. Hoş geldin yolcu. Bu gece anlatacaklarım için rahat bir yere ihtiyacım var. Orta Dünya'da elfler her zaman bize ışığın, saflığın ve iyiliğin elçileri olarak sunuldu. Tolkien'in dilinde bile bu his var. Elf dili akıcı, yumuşak ve güzel. Elflerin şiirleri göklerle yarışıyor. Müzikleri tanrıları durduruyor. Savaşçıları kusursuz, bilgeleri derin, ömürleri sonsuz. Ama işin korkunç kısmı şu. En koyu gölge, en parlak ışığın düştüğü yerde oluşur. Birinci çağa gidiyoruz. Tolkien mitolojisinin Silmarillionlarına. Çoğunuzun yalnızca adını duyduğu ama içine pek az girdiği o derinlik ve karanlık arşive. Ve o arşivin en trajik sayfasına. Gondolin. Gondolin sadece güzel bir şehir değildi. O birinci çağın en büyük elf krallığıydı. Kral Turgon tarafından etrafı aşılmaz dağlarla çevrili, gizli bir vadinin tam ortasına inşa edilmişti. Bu dağlara kuşatan dağlar denirdi. Neredeyse dikey yamaçlar, sürekli sis ve rüzgar, üstünden uçmayı bile imkansız kılan hava akımları. Şehre giden tek bir yol vardı. Dar, kıvrımlı ve son derece gizliydi. Onu bilmeyenler için o vadiye girmek mümkün değildi. Turgon bu şehri inşa ederken yalnızca bir kural koymuştu. Kimse çıkmayacak, kimse girmeyecek. Gondolin dünyadan kopuk yaşayacak. Dışarıdaki savaşlar burayı bulmadan önce buradaki halk güçlenecek, hazırlanacak ve zamanı gelince çıkacak. Yüzyıllar geçti. Dışarıda Morgoth bütün dünyayı yakıp yıkıyordu. Ork orduları krallıkları eziyor, ejderhalar dağları aşıyor. Büyük elf beyleri birer birer yenilgiye uğruyordu. Ama Gondolin güvendeydi. Morgoth şehrin yerini bilmiyordu. Hiç kimse bilmiyordu. Ama burada çok önemli, çok temel bir şeyi sormam gerekiyor. Aşılamaz surlar sizi dışarıdaki canavarlardan korur. Bu doğrudur. Hiçbir ordu içeri giremez. Hiçbir ejderha o dağları aşamaz. Peki ya canavar zaten içerideyse? Peki ya onu içeriye biz aldıysak? Peki ya o canavar aslında bizim içimizde büyüyorsa? Gondolin'i yıkan şey Morgoth'un gücü değildi. Gondolin'i yıkan şey o aşılamaz dağların içinde, Beyaz Şehrin mermer sokaklarında yürüyen bir elf prensinin kalbindeki hastalıktı. Gondolin'de bir prens yaşıyordu. Kral Turgon'un yeğeni. Maeglin. Şimdi Maeglin'in hikayesini anlatmadan önce kısa bir arka plan vermem gerekiyor. Çünkü Maeglin boşlukta doğmamıştı. Onun karanlığı bir mirastı. Maeglin'in annesi Turgon'un kız kardeşi olan elf prensesi Aradel'di. Güzel, özgür ruhlu ve maceracı bir elf. Ama bir gün Gondolin'den izinsiz çıktı ve ormanlarda kayboldu. Orada bir adamla karşılaştı. Eol. Eol Tolkien mitolojisinde kara elf olarak geçer. Bu ırk içinde bile ötekileştirilmiş, güneşten kaçan, karanlıkta yaşayan, derin ve tehlikeli bir usta demirci. Güneş ışığından nefret ederdi. Diğer elflerden uzak dururdu. Zanaatkarlıkta dehası vardı ama içinde daima bir karanlık barındırırdı. Aredel ve Eol'un bu birlikteliği zoraki bir evliliğe dönüştü. Ve bu birliktelikten Maeglin doğdu. Yıllar sonra anne ve oğlu Gondolin'e kaçtı. Eol onları kovaladı. Şehre girmeyi başardı. Ve Kral Turgon'un huzurunda oğluna zehirli bir mızrak fırlattı. Mızrak Aradel'e isabet etti. Ve Aredel öldü, Eol idam edildi. Maeglin annesi ve babasını aynı gün kaybetti. Şimdi düşünün, bu çocuk kim? Karanlık, dışlanmış ve sert bir babadan gelen, demircilikte ve madencilikte olağanüstü bir yeteneğe sahip ama aynı zamanda gururlu, hassas ve içe kapanık. Gondolin'e geldiğinde yabancı, şehrin ışığına alışmak zorunda ve herkesle aynı masada oturmak zorunda.
Onu öldüren, o kaderi yaratan insanlardı. Gondolin ona bir şey verdi. Tanınma, saygı, prens unvanı. Ama içindeki o karanlık tohum, babasından gelen o kalıtım hiç gitmedi. Sadece bekledi. Ve Maeglin, Kral Turgon'un kızı olan kuzeni Idril'e aşık oldu. Bu cümleyi söylerken dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü Tolkien burada bize çok ince bir şey anlatıyor. Maeglin'in Idril'e duyduğu şey şuydu. Sahip olmak istiyordu. Kontrol etmek istiyordu. Idril'in sadece ona bakmasını, sadece onu görmesini istiyordu. Ve Idril onu reddetti. Kibarca, nazikçe ama kesin olarak reddetti. Çünkü Idril zekiydi. Maeglin'in içindeki karanlığı, diğerlerinin göremediği bir şeyi seziyordu. Ve bu reddin yarattığı acı, Maeglin'in içindeki zehri yavaş yavaş büyüttü. Sonra o adam geldi. Tuor. Bir insan, ölümlü, kısa ömürlü, elf standartlarıyla bakıldığında zayıf ve geçici. Gondolin kapılarına dayandı ve içeri girdi. Kral Turgon bu insanı sevdi. Onu oğlu gibi benimsedi. Idril bu insana aşık oldu. Ve bir elf prensesi ölümlü bir insanla evlendi. Tolkien mitolojisinde bu tür elf insan evlilikleri nadir ama derin anlamlıdır. Lúthien ve Beren, Arwen ve Aragorn. Bu birliktelikler aşkın en saf biçimini temsil eder. Ölümlülükle ölümsüzlüğün, geçicilikle kalıcılığın kucaklaşmasını. Maeglin için ise bu birliktelik o ince ipin koptuğu andı. Gururlu bir elf prensiydi o. Kendi kuzeni onu reddedip aşağılık bir ölümlüyü seçmişti. Hem de kendisi yerine hem de gözlerinin önünde. Tolkien bize burada muazzam bir şey söylüyor. Kötülüğü her zaman Sauron'un ya da Morgoth'un fısıldamasına gerek yoktur. Reddedilmenin yarattığı acı, gururun yediği yara ve kıskançlığın büyüttüğü o karanlık. En saf ırkı bile içeriden çürütebilir. Gondolin, ork kılıçlarıyla değil, bu sessiz ve görünmez çürümeyle yıkılmaya başlamıştı. Yıllar öncesinden kimse fark etmeden. Şu an aklınızdan muhtemelen şu geçiyor. Demek o melek gibi parlak zırhlı, efsanevi elfler içlerinde bu kadar karanlık taşıyabiliyormuş. Evet, tam olarak. Ve işte bu yüzden Tolkien her fantazi yazarlarından farklıdır. O bize siyah ve beyaz bir dünya sunmuyor. Morgoth kötüdür, elflerin hepsi iyidir demez. Kötülüğün bir kaynağı var. Ama o kaynak her zaman dışarıda değildir. Çoğu zaman en yakınımızda, en tanıdık yüzlerde gizlidir. Hepimiz ihanetin dışarıdan geleceğini sanırız. Ama en büyük yarayı her zaman aynı masada yemek yediğimiz, sırtımızı döndüğümüz kişiler açar. Eğer fantastik evrenlerdeki kılıçları değil, bu karanlık insan psikolojisini, o ince çürümeleri ve tarihin en acı sayfalarını eşelemeyi seviyorsanız videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bu kanalda her hafta bu tür soruları soruyorum. Yorumlara da inin. Maeglin'i anlayabiliyor musunuz? Ona empati duyabiliyor musunuz? Yoksa o sizi sadece iğrendiriyor mu? Şimdi o aşık elfin kendi şehrini nasıl cehenneme çevirdiğine geçelim. Maeglin bir gün şehrin sınırlarının dışına çıktı. Büyük ihtimalle madenleri incelemek için. Bu onun alışkanlığıydı, tutkusuydu. Ama o gün dağlarda dolaşırken Morgoth'un orklarıyla karşılaştı. Yakalandı ve doğrudan Angband'a, Morgoth'un devasa yeraltı kalesine götürüldü. Morgoth'un huzuruna çıkarıldı. Şimdi burada duralım. Çünkü bu sahne Tolkien'in bütün mitolojisinde en rahatsız edici sahnelerden biridir. Ve onu rahatsız edici yapan şey kan ve şiddet değildir. Morgoth kim? Morgoth bir tanrıdır. Tolkien'in kozmolojisinde Valar'ın en güçlüsü, en yeteneklisi ve en büyüğü olarak yaratılmıştı. Ve o bu gücü reddetmedi. Kötüye kullandı. Yüzyıllar boyunca başkalarının zihinlerine girdi. Korkularını gördü. Arzularını okudu. Aldatmaca eşsizdi. İnsanların ve elflerin en derin yaralarını bulup o yaraya parmak basmakta üstad biriydi. Maeglin Angband'a getirildiğinde Morgoth onu sorgulayarak değil, onu okuyarak başladı. Evet, işkence yapıldı ama asıl mesele o değildi. Asıl mesele şu. Maeglin'in sırrı vermek için çok fazla işkenceye ihtiyaç duymamasıydı. Morgoth onun zihnine baktı. Orada Idril'i gördü. Tuor'u gördü. O reddedilmenin acısını gördü. O kıskançlığın zehrini, o gururu, o çökmüş ama hala saplantılı arzuyu gördü. Ve ona bir teklif sundu. Bana Gondolin'in yerini söyle. Gizli yolu anlat. Şehri yakıp yıkayım. O nefret ettiğin insan Tuor'u öldüreyim. Ve karşılığında Idril'i sana vereyim. Şehrin efendisi sen olursun. Bir elf, ışığın çocuklarından biri, Morgoth'un gözlerinin içine baktı ve kabul ediyorum dedi. Kendi kralını sattı. Kendi halkını sattı. Binlerce yıl boyunca inşa edilen, korunan, sevilen o muazzam mermer şehri sadece takıntı yaptığı kadına sahip olmak ve rakibinin ölümünü izlemek için sattı. Sonra ne yaptı Maeglin? Gondolin'e döndü. Hiçbir şey olmamış gibi. Yüzünde o tanıdık ifadeyle. Sırıtarak değil, dikkat çekmemek için sakin, kendinden emin. Kral Turgon'un masasında oturdu. Yemek yedi, konuştu, güldü. Ve her gün, her saat, her dakika dağların arkasında Morgoth o bilgileri kullanarak tarihin en büyük ordusunu topluyordu. Ejderhalar hazırlandı. Balroglar silahlandı. Ork lejyonları sıraya girdi.
Gondolin halkı ise hiçbir şeyden habersiz o beyaz şehirde yaşamaya devam etti. Çocuklar doğdu, şarkılar söylendi, şömineler yandı ve bütün bunlar olurken o gizli yolu artık bilen Morgoth bekliyordu. Maeglin ise her sabah kalktığında o şehrin sokaklarında yürüdü. Gördüğü her yüzün artık ne kadar az zamanı kaldığını biliyordu ve susuyordu. Ve o gün geldi. Gondolin halkı sabah uyandığında aşılamaz sandıkları kuşatan dağların zirvelerinden alevden şelaleler döküldüğünü gördüler. Morgoth ork ordusu göndermemişti. Sıradan bir saldırı değildi bu. Morgoth ejderhalar göndermişti. Ateş ejderhaları surların önüne yürüdü ve nefes verdiler. O devasa taş duvarlar erimeye başladı. Surların arkasından devasa balroglar şehre girdi. Ateşten kırbaçlarını döndürerek, yıkarak, yakarak. Binalar çöküyordu. O beyaz şehir, asırlık o muazzam mimari, o mermer kuleler ve süslü kapılar birer birer alev alıyordu. Gondolin halkı savaşmaya çalıştı. Savaşçıları cesaretliydi. Kral Turgon direndi ama hazırlanmamışlardı. Böyle bir saldırı hayal bile edememişlerdi. Çünkü gizli yol ele geçirilmemişti. Ele verilmişti. Ve Maeglin bu kaosta ne yapıyordu? Savaşmıyordu. O kargaşadan faydalanıp İdril'i ve küçük oğlu Arendil'i yakalamıştı. Şehrin en yüksek surlarından birine çekmiş. Onları zorla kaçırmaya çalışıyordu. Morgoth'un verdiği söz buydu. Gondolin'in efendisi olmak ve İdril'i almak. Ama insan Tuor onu buldu. Binlerce yıl yaşamış. Dövüş sanatlarında nesillerin bilgisini taşıyan bir elf prensine karşı kısa ömürlü, ölümlü bir insan. O gün bu önemli değildi. Bir yanda şehir yanıyordu, öbür yanda alevler yükseliyor, dumanlar gökyüzünü kapkara örtüyordu. Ve Tuor ile Maeglin alev alan surların en yüksek noktasında ölümüne dövüştüler. Tuor o hain elfi kalkanı ile itti. Maeglin geri adım attı ve kendi ihanetiyle yaktığı o mermer şehrin alevlerinin içine, o yüksek surdan aşağı çığlık atarak düştü. Gondolin o gece düştü. Binlerce elf öldü. Kral Turgon öldü. O muazzam şehir, o binlerce yıllık emek, o beyaz kuleler ve altın kapılar kül oldu. Bir avuç hayatta kalan, çocukları ve yaşlıları önlerine katarak o gizli kaçış yollarından tırmandı. Karanlıkta, dumanlar içinde, arkalarındaki alevlere bakarak kaçtılar. Gondolin bir daha asla ayağa kalkamadı. Ve o enkaza bakacak olursanız altında ne bulursunuz? Maeglin'i delirten bir kelime. Hayır. Gondolin, Orta Dünya'nın en güzel şehriydi. Dağlar onu sakladı, yüzyıllar onu korudu. Tanrılar ona el koymadı. Ama hiçbir dağ, hiçbir sur, hiçbir büyü, insanın ya da bir elfin içindeki o hastalıklı kibrin ve reddedilmenin önüne geçemez. Sizi şimdi tek bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Maeglin doğuştan mı haindi? Tolkien bize onun babasını anlatıyor. Eol, kara elf, karanlığı seven, dışlanmış, tehlikeli bir adam. Maeglin bu kandan geldi. Bu mirası taşıdı. Yoksa Maeglin Gondolin'e gelen herhangi bir elf gibi başladı. Ama reddedildi. Gözlerinin önünde küçümsendi. Sevdiği kadın onu seçmedi. Ve o acı yıllarca birikti. Büyüdü, çürüdü. Ta ki Morgoth'un teklifi gelene kadar. Doğuştan mı kötüydü yoksa aşk mı onu yıktı? İkisi de olabilir. Ve bu belirsizlik Tolkien'in en büyük hediyesidir bize. O bize kesin bir cevap vermiyor. Çünkü gerçek hayatta da o cevap yok. Yorumlara inin, tarafınızı seçin. Tartışalım. Unutmayın dostlarım, dünyanın en aşılmaz kalesi bile kapıyı içeriden açan bir fısıltı kadar dayanıklıdır. Fısıltıları dinlemeyin ve kapınızın kapalı olmasına güvenmeyin.